İyi geceler arkadaşlar. Saat tam 1:00. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağım. Şöyle anlatayım. Başlıkta da o yüzden öyle yazdım. Ben bir Kastamonlu ile evliyim. Ben mesleğimden dolayı, asıl mesleğim turizm. Her milletten ve Türkiye'de her ilden insanla tanıştım. Memleket düşkünü, yani Kastamonlular kadar memleket düşkünü hiç kimseyi görmedim. Adamlar memleketine çok düşkün. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi Kastamonlu birisi MG4 alırsa İstanbul'dan Kastamonu Taşköprü'ye gideceğiz. Kastamonu Taşköprü'ye MG4 elektrikli araçlar nasıl gidiyor göreceğiz bakalım. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için e-şarj özellikle 3 gün boyunca ücretsiz yapmış şarjlara. Giderken tamamen e-şarj kullanıp bedava gideceğiz aslında. İyi bir fırsat oldu da bu arada. Ben de o yüzden çıkayım dedim. Yani bir işim yok. Sırf şunu test etmek için gidecektim. Şarjda bedava olunca gideyim test edeyim dedim bari en azından hazırmışken. Bu gece gideceğim. Yarın akşam geri döneceğim. Yani 1200 kilometre yol yapacağım. 575 kilometre ama ben arada mutlaka bir şeyler yaparım. Toplamda 1200 kilometre gibi bir yol yapacağız. Bakalım 1200 kilometrede ne yiyecek? Fakat arada otoban var ama bildiğiniz gibi Gerede otobanı. Şimdi o otoban çok yoğun. Zaten 120 kilometre hızı falan yaptık. Daha düşüklerinde yaptım. Devamlı hız testi. Yani hızla, belli bir hızla ne menzil alırız diye. O yolda o hızı tutturamıyorum. İzmir-İstanbul otobanı onun için daha uygun. Burada sadece yine de 130'u geçmeyeceğim. En yüksek 130 kilometreye çıkacağım. Çünkü orada o hıza çıkabiliyoruz. Çıkabildiğim sürece çıkacağım. Ama bu sabit hızla menzil testi değil. Kastamonu gibi uzak bir yere, yani buradan İstanbul'dan Taşköprü 575 hadi 600 diyelim. Çünkü mutlaka oynamalar olacak. 600 kilometrelik yolu bakalım rahat gidebilecek miyiz? Şarj duraklarını göstereceğim, şarja durduğum yerleri. Şimdi de aracın her şeyini sıfırlayacağız ve başlayacağız. Dediğim gibi özellikle Kastamonlular izlesin. Siz mutlaka çünkü gidersiniz memleketinize elektrikli araç alırsanız nasıl gidebileceğinizi görün bakalım ya da gidebilecek misiniz? Göreceğiz. Arkadaşlar ayrıca şu anda bizim yolculuğa başladığımız yükseklik deniz seviyesinden tam 22 metre. Ama gittiğimiz yer Taşköprü, bizim gideceğimiz yer yaklaşık 500 metre. Yani devamlı tırmanışta olacağız. Sonuç olarak biz devamlı tırmanmış olacağız. Bunu da en son artık sonuçları elde ettiğimizde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Benim düşünceme göre bilmiyorum. Giderken tabii hava koşulları çok fark ettirir. Giderken daha çok yakacağız, gelirken daha az yakacağız gibime geliyor. Bakalım. Her şeyi sıfırlayalım. Accumulated total 0. From start 0. From last charge 0. Tabii bunu sıfırlamamızın bir anlamı yok. Yolda şarj edeceğimiz için bu durmadan kendini sıfırlayacak zaten. Evet, yolculuğa hazırız. %89'da başlıyorum. Şunu da hatta Eco'ya alayım. Eco değil, ben Custom'ı zaten Eco olarak ayarladım. O yüzden Custom yani. 3'te başlıyorum. İstanbul'dan çıkınca adaptifi alırım. 3 adaptif uzun yolda pek fark etmiyor ama adaptif daha iyi uzun yolda. Şimdilik 402 gösteriyor. Fulllemedim aracı. Yolda fullleriz zaten. Haydi başlayalım. Yola çıktık. Çıkalı 81 kilometre oldu. Kuzey Marmara Otobanı'na girdim. Yalnız çok fena rüzgar var. Bilmiyorum duyuyor musunuz? 100 kilometreye sabitledim hatta şu anda biraz az yaksın diye. Bakın Kuzey Marmara Otobanı'nda 100 kilometre sabit hızla gidiyorum. Burada sabitleyebildim. Zaten 130 deneseymişiz. Çok çabuk bitermiş burada. 100 kilometre hızla bile 18.6 kWh yakıyor. Kan şöyle ver bana bir. Ver abi, ben de gösteririm. Bak şurayı göster. Hah, gördü, tamam. Bir de sıcaklığı göster. Sıcaklıkta 16 derece. Hem sıcaklık 16 dereceye düştü. Hem çok rüzgar var. Ayrıyeten tırmanıyoruz. Hava soğuk. Sis var. Sis de çıktı şimdi. Yani yakıt şu anda çok 18.7 bakın. Yola çıktığımda 299 kilometre, pardon 399 kilometre gider diyordu. Şu anda 82.6 kilometre geldim. 266 gider diyor. Yani yaklaşık 50 kilometre menzilden yedi bile. Hava durun bakalım inşallah. Bir de bu arada Kuzey Marmara Otobanı'nda gördüğüm kadarıyla ZES yani zorlu enerji ve e-şarj yok. 10 şarj var, turbo var. Bir de B-şarj diye bir şey var. Yani o üçünün uygulaması açıkçası bende yok. Bakalım umarım onları da almaya mecbur kalmayız. Şu anda 164'e düştü. Gideceğimiz yere de ne kadar kaldı? Bir 180 kilometre kaldı. 263 gösteriyor. Bakalım Bolu Dağı'nı görebileceğiz mi böyle? Tamam kan. İlk 100 kilometreye yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi 18.4 kWh. Fena rüzgar var. 117 kilometre oldu. Artık yolun tırmanış kısmını bitirdiğimiz için
tüketim de düşmeye başladı. 16.5 kWh'e düştü. Yani çok tırmandık çünkü. Dışarısı hala soğuk. Rüzgar hala var ama tırmanmaya bitirdiğimiz için 16.5'a kadar düştü. Çok güzel. Bir de bakın şöyle bir 5-10 saniye duralım bakın. Bütün camlar kapalı. Araba gayet sessiz. Bu dışarıda çok rüzgar var ve 100 km ile gidiyorum hala. Susuyorum şimdi. Yani dışarıdan gelen aslında nasıl ne duyuyorsunuz? Rüzgar sesi gibi geliyor bilmiyorum ama rüzgar sesi yok. Gelen hafif yani o gelen ses teker sesi. Rüzgar sesi çok az. Konforu çok rahatım. Hiç ağrımsızım yok. Gerçi ben biraz bacaklarım uzun olduğu için kendimi geri yapmak zorunda kalıyorum şöyle. Yatarak kullanıyorum. Yatarak kullanıyorum. Cruise kontrolü de koydum. Orta şeritten tın tın gidiyorum vallahi. Gayet güzel. Yolda bayağı boş. %57 kaldı. 89'da çıkmıştık. %89'da 57 kaldı. 119.1 kilometre geldik. Ben Bolu'da Hacı Bey restoran var ya, Bolu'da orayı yazdım çünkü Bolu tüneli kapalı. Yolu karıştırmayayım diye. Oraya kalan mesafede yaklaşık 140 kilometre. Rahat rahat yetişeceğiz ama arada bir önde şey varmış, bir tane e-şarjı varmış. Bedava olsun diye. Bir 10 dakika takarım, sonra çay kahve içmeye Bolu Highway'de durur, orada fullerim arabayı. O zaman tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Yolculuğumuzun ilk bölümünü tamamladık. Yani Hürgaz diye bir yer var arkadaşlar. Çok bilinmeyen bir yer. Bakın şöyle göstereyim. Benzinlik kapalı. Ama burada 30 kWh yol kenarında bir tane hızlı şarj var. %19, 18'di. Şimdi 19 oldu. Şarj oluyor çünkü araç. Bakın 231 km gelmişiz. 86 km sabit hızım var. Hatta bu düştü şimdi ya. 87 idi. Durdukça düşüyor ya. Arabayı kapatmadım çünkü. 18,5 kWh. Yani çok rüzgar vardı. Ve ben artık son kısımda biraz sıkıldım. Kapattım şeyi. Cruise kontrolü. 120-130'da geldim. 120-130'un da etkisiyle 18,5'a çıktı. %80, yani şu var. İstanbul'dan çıkınca bu tarafa doğru, Bolu'ya doğru %100'e çıkmak daha mantıklı. Ben 89'da çıktım, bakın 18 kalmış. Highway'e kadar giderdim. Gerek yok, risk yapmayın dedim. Çünkü şimdi dağa tırmanacağız. Ne olur ne olmaz bir şey olur, kalmayalım dedim yolda. Bundan sonrası zaten daha kolay. Highway'de 80 yapıp çıksam, Karabük'te var. Özel Medik Hastanesi'nde. Oradan yapsam zaten rahat rahat Taşköprü'ye gidiyorum. Taşköprü merkezde de var zaten şarj aleti. İlk bölüm böyleydi, gayet iyi yani. Şu kötü hava koşullarına, daha doğrusu çok fazla rüzgara rağmen, ben geçen bir videoda da söylemiştim. Soğuktan çok en büyük düşmanı menzilin rüzgar arkadaşlar. Sürtünme kat sayısı arttığı anda çok yüksek yemeye başlıyor. Zaten havada soğuk, 16 derece. Şimdi bilenler bilir, elektrikli araçlar en çok 20 ile 25 derece arasını sever. 20'nin altına düştü mü bir de o etkiler. Bütün bu etkilere rağmen ve tırmanıyor olmamıza rağmen, hatta bakın şöyle göstereyim, bir ara 300 metrelere çıktık. Şu anda kaç metredeyiz? Şu biterse eğer. Kapan. 240 metredeyiz arkadaşlar. Bir elde de gösteremiyorum. Şu köşede görüyor musunuz? 240 metre yükseklikteyiz. Yani 22 metreden 240 metreye tırmandık. O yüzden gelirken daha az yakacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım, bir gidelim önce, yolumuz bitsin Taşköprü'ye doğru. Bir şey daha ekleyeyim. Ben yolculuğa başlarken aracın kaç kilometre gidersin diye gösterdiğine bakmıştım. %89 şarj ile 399 kilometre gidersin demişti. Fakat harcadığım ve gösterdiği kalan kısım arkadaşlar 64, üstüne 237 idi galiba. 231 kilometre pardon. 290 ne yapıyor? 295 kilometre yapıyor. Yani 104 kilometre sapma var. Rüzgar bu kadar etkiliyor. Soğuk da vardı ama rüzgar ve tırmanma. 104 kilometrelik sapma. Yani uzun yolda birazcık gaza bastığınızda ve rüzgar da çoksa maalesef elektrikli araçlarda tüketim artıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani gösterdiğinden tam 104 kilometre saptı. Bolu Highway'e geldik şimdi. 150 kWh'lik e-şarjla şarj ediyorum. Biliyorsunuz 3 gün boyunca beleş. Kaan doyuyordu, zor uyandırdım zaten. Şimdi araç kaçta alıyor? Yani %19'da falan bayağı düşük geldim. Şu anda 118 kWh ile şarj oluyor. Ya işte %80'e kadar çabuktular da birazdan %140 kWh ile bulur hatta. Ama ondan sonra yavaşlar. 45 dakika falan
Bir saat burada otururuz artık. Çay kahve içeriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Tekrardan e-şarja teşekkür ediyoruz. Bizim bedava testimize sponsor olduğu için. Aracın şarj olmasını beklerken şurayı göstereyim. Yani buradan Türkiye'nin elektrikli araç olayına ne kadar hızlı girdiğini ve elektrikli araçların ne kadar çoğalacağını anlarsınız. Bolu Highway'deyiz ya, bakın. Bunlar şu anda kuruluyor. Fast Go. Şuraya bakın. Gidiyoruz. Tamam mı? Şu karşıda var. Onları göstereceğim. Daha buralarda kuracaklar belli. Şimdi Fast Go'dan başladık. Şu karşıda kırmızı renkler var. Görüyor musunuz? Ortada böyle. Tam o ekranın ortasına bakın. Kusura bakmayın, bu bölümü biraz uzatacağım. Hızlandırırım ya da ben oraya kadar geldiğimde. Şimdi o kırmızı yer şuradaki Tesla'nın bir 7-8 tane var zaten yan yana. Ben hatta kapatayım. Oradan yaklaşınca oradan devam edeyim. Bir saniye. Evet, gördüğünüz gibi Tesla burada. Tesla'nın şarj aletleri. Bakın burada da bunlar yeni kuruluyor. BeFull diye bir marka. Zaten bunlar Kuzey Marmara Otobanı'nda var, çalışır durumda. BeFull. Şimdi onun yanına geliyorum. On charge mı? On charge, evet. Bunlar on charge, bakın. Daha şeye geçecek. Faaliyete geçecek. Adamlar cayır cayır dizmiş buraya. Şu karşıya bakıyorsunuz, şu küçük küçük beyazlar. Onlar ZES. Zorlu Enerji Solutions. Karşı zaten turuncu ortada görüyorsunuzdur. Benim arabayı taktığım yer. E-şarj 2 tane, yani 4 tane hızlı şarjı var. Vallahi burada aslında en az e-şarj kalmış. Ama e-şarj şu anda biliyorsunuz normalde, hani tamam bugün bedava da, normalde bunlar arasında en pahalısı o. Yani Tesla bile non Tesla, yani Tesla olmayanlara daha ucuza veriyor şu anda. 9 lira çok. 4 tane kurmuş. E-şarj burada geride kalmış sayıdan. Şu karşılara bakın, küçük bir yeşil tam ekranın ortasında. Yeşil, oraya da yan yana bir sürü kuruluyor. Onlar Turgo mu acaba bilmiyorum. O markayı merak ettim. Şimdi gideceğim, onu da orada çekeyim. Evet, geldim. Hatta bunlar da açıkmış. Bakın Turgo bunlar da, evet. Bizim Turgo. Böyle bir. Kaç kilowattlıkmış yazıyor mu burada? Hızlı şarj yazıyor ama şeyleri yatmıyor. 2. 3. Son iki tanesi farklı bir şey mi acaba? Ona bir yanına gideyim. 2, 3. 4 tane bundan. Şu farklı bir marka galiba. Bu neymiş? Hangi? Bu da Turgo da, bu bir değişik. Bunun makinesi biraz daha havalı. Baksanıza, Turgo Torque biraz daha havalı bu. Bunlar yeni galiba. Ve bunlar da hepsi şu anda çalışıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu dev gibi alan ta nereye kadar şarj cihazı dolu. Artık siz nasıl elektrikli araç satılacağını düşünün ülkede. Bunları bu şirketler boşu boşuna koymuyor, bir şey biliyor da koyuyorlar. BYD de geliyor. Çin'de aslında Türkiye'ye gelmesi gereken 2 marka daha var. Şimdi zaten Geely biliyorsunuz, Türkiye'de Geely'nin de kendi elektrikli araçları var. O zaten burada getirir herhalde. Aion, GAC diye marka var. GAC bir Aion diye bir marka oluşturdu biliyorsunuz ama Aion resmi olarak Türkiye'de yok. Çok güzel arabaları var. Onun dışında Changan var. O da gelebilir. O da gelse Türkiye'de çok iyi satar. O raketi falan yapıyorlar. BYD zaten geldi. MG geldi. Şimdi aklıma gelmiyor. O kadar çok var ki Çin'de marka yaptı. Türkiye'ye gelse deli gibi satacak. Fiyatları uygun. Yani Avrupalı markalara göre. Elektrikli abi. Nerede elektrikli? Bilmiyorum, olabilir. Yani bu Bolu Highway atleti bilen bilir. Hele ki bayram zamanlarında. Ben size şöyle diyeyim. Bayram zamanlarında bu kadar bile yetmeyecek bir ihtimalle. Zaten şuraları hep gördüğünüz gibi çevrelemişler. Oralara da kurulacak. Yani keşke bu kadar çabuk gelişmeseydi Türkiye'de. Şimdi ne güzel tadını çıkarıp rahat rahat gidiyoruz. Bu kadar çok olunca biliyorsunuz bizde halk çok ucuz bir şeyi kullanması hoşuna gitmiyor insanların, öyle diyeyim şimdi fazla şey yapmadan. Yani Türk halkı ne kadar ucuz kullanabilir ki? Belli bir süreden sonra benzine de eşlerler gibime geliyor. Ve yetmeyecektir büyük ihtimalle bunlar. Umarım kavgalar çıkmaz. Bu rezervasyon sistemini falan iyi yapmaları lazım. Veya burayı komple, şu boşluk alanları doldurmaları lazım gibime geliyor. Neyse, araç doluyor şimdi yavaş yavaş. %80 çoktan belki de doldu. Kaç olmuş bakalım. Gelin hemen onu da göstereyim. Gidelim. %94. Aslında şu anda iyice yavaşlamış. Bakın %94'e gelince hız 14 kWh düşmüş. Ama bekleyeceğim. Hem de şeyi merak ediyorum. Bilenler biliyor. Benim araç %97'de duruyordu. Bakayım %90, %100 olacak mı? Yoksa yine araç kendini korumaya alacak mı?
Evet, merak edenler için arkadaşlar. %97'de yine durdu. Benim araç hızlı şarjda %100 olmuyor. İlla ki AC'ye takmam gerekiyor. %18'den %97'ye 58 dakika sürdü. Yani %80'den sonra hızı çok acayip kesiyor. Evet, yola koyalım bakalım. Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü arkadaşlar. Daha da düşebilir. Gördüğünüz gibi 22 metreden başlamıştık deniz seviyesine yüksekliğimizi. Şu anda 1022 metre. Yani tabii ki bu yine enerji tüketimini etkiliyor. 1000 metre tırmanmışız. Tabii şimdi Taşköprü'ye doğru giderken bir 500 metre ineceğiz sonuçta ama orası da 500-540 metre civarlarında oluyor. Günaydın. Şöyle göstereyim bakın. Özel Medikar Hastanesi Karabük'te e-şarj var. 2 tane DC 120 kW'lık. Geldim şimdi şarj ediyorum. Açıkçası neydi onun adı? Bolu Highway'den çıktıktan sonra hani ben demiştim ya 130'u geçmeyeceğim diye. Yolu boş bulunca çok fena bastım. Yani araba şöyle söyleyeyim. Araba ne kadar gidiyorsa o kadar bastım. Gerede'den çıkana kadar. Yol boştu. Araba da gidiyor zaten. Ve sonuç olarak o arada yani şöyle diyeyim size 150-170 km arasında kullandığınızda durmadan havada o anda sıcaklık 14 dereceydi. Rüzgar da biliyorsunuz yolda vardı. 29.1 kWh yaktı. Yani 150 kilometrenin üstünü geçtiğinizde arkadaşlar aracın menzilini direkt yarıya bölün. Eğer 150 ve üstü gidiyorsanız 435 km WLTP menzili var. Bu menzili siz 212,5 diye düşünün. 200 diye düşünün yani. O son hızla gittiğinizde ama çok zevkli. Gittim. Ya buraya gelene kadar %97 idi ya. %49'a düşmüştü. Ne kadar yemişim? 51 olsa 3 çık. %48 yedim. Yani öyle basınca %48 yedim. Zaten o mesafede 160 kilometre gibi bir şeydi. Hesap tutuyor yani. Aslında şu anda gerek yok. Taşköprü'ye kadar gidiyor araç. Hatta 5-10 kilometrelikte benzinim kalıyor. Riske atmayayım dedim. Hani durmasam durmam yani. Taşköprü'de şey var. Birazcık da yavaş gitsem. Taşköprü'de zaten kurulmuş hızlı şarj. Yine e-şarj kurmuş. Yani Kastamonu'lu arkadaşlar. Neyse bunu sonra söylerim ama gidiliyor yani. İstanbul'dan elektrikli araçla 400 ve üzeri kilometreli bir elektrikli araç alırsanız menzili WLTP'si rahat şeye gelirsiniz. Kastamonu'ya İstanbul'dan. Evet arkadaşlar saat 9.39 yani 9.40 diyeyim. Biliyor musunuz bilmiyorum. İtibariyle işte şurada Taşköprü'ye ismi veren Taşköprü'ye geldik. Şimdi giriyoruz. Yolculuk. Ben sizle konuştuktan sonra bir yarım saat daha durdum. Kaan'ı bekledim. 1.30'a çıktık. Tam 8 saat 10 dakika sürdü. Normalde yakıtlı araçla ben buraya 7 saatte falan gelirdim. Tabi burada benim de hatam var. Ne var? %100 şarjla çıkmadım İstanbul'dan. Ve tutamadım kendimi Bolu'dan sonra. Yapıştıra geldim. Biliyorsunuz elektrikli araçta yapıştırınca az hızla gittiğinizden çok daha yiyor. Bu sefer de şarj süreniz uzuyor. Ama gidiliyor mu? Gidiliyor. Şimdi tekrar bir detay veririm size en son. İstanbul'dan Kastamonu Taşköprü'ye yolculuğumuz 563.2 kilometre sürdü. 19.9 kWh her 100 kilometre için enerji tükettik. Ortalama hızımız 82 kilometre görünüyor ama emin olun o 100'ün üstünde. Çünkü ben şarjlarda genelde çekim yapmak için son ana kadar kapatmadım. Beklettim açık durdukça araç o gitmiş yani yoldaymışsınız sayıp devamlı hızı düşürüyor. Gördüğünüz gibi %40'da şeyimiz var. Şarjımız kaldı. Hala da 144 kilometre menzil var. Yani bakın 2 kere şarja durduk. %80'lerde tutmadım ben. Öyle yapmayı düşünüyordum ama %80 yerine biraz bekleyip zorlayıp %90'lara çıktım. Ve tabii ki benim yolculuğumu da uzattı. Normalde bu bir saatte aslında yakıtlı arabayla geldiğimde aynı saatte gelmiş olacaktım. Çünkü yakıtı da basıp geliyordum. Onu basıp geliyordum. Bunda da basarak geldim açıkçası çoğunda. Bir saat düşsek yani 7 saatte falan gelmiş olacaktım. Ben uzattım şarjları bekleyerek. O yüzden iyi. Ve bir şey daha var. Taşköprü Belediyesi kurdurmuş e-şarjı oraya. Yoksa e-şarj mı seçtiği yeri bilmiyorum. Belediye mi orayı gösterdi. Otogarın yanına kurmuşlar. Çok güzel ama yolun kenarına niye kuruyorsunuz? Şimdi gördüğünüz gibi yeri çok ters bence. Orası tam pazarın yeri. Taşköprü'yü, Kastamonu'yu biraz da Kastamonu'yu bilen bilir. Oraya o arabaları park ederler arkadaşlar. Anladınız mı? O arabaları oraya park ederler. Hatta oradaki bakıma gelmiş araba bile
Gelmiş elektrikli, yani bakın elektrik altyapısına bakım yapacak araba bile elektrikli aracın şarj istasyonunun önüne park etmiş. Oraya park etmiş. Oraya araba, normal elektrikli aracın gelip park etmesi lazım. Diğer türlü de kullanmak için içeri girmeniz gerekiyor. İçeri girip o dibine boşluk var ya, oraya park etmeniz gerekiyor. O yüzden yeri bence ters olmuş. İçeri kuru sarılmış. Orası otopark sonuçta. Bir köşeye oraya da 2 tane koy sarılmış elektrikli araç şarj yeri diye 2 duba. Kimse girmesin abicim. 2 tane yerden bir şey kaybolmaz. Zaten haftada bir kere pazar var. Orada yer gök araba park ediliyor. Elektrikli araçların yanaşabilmesi için orayı boş bırak sarmış, iyi olur. Bilmiyorum, Taşköprü Belediyesi'nden birisi görürse bir yerini değiştirsinler bence. İyi olur ama sonuçta var. Olması çok güzel. Gördüğünüz gibi artıyor. Ben Kastamonu'ya nasıl gidecektim diye düşünüyordum. Karabük'ü araya koyulunca güzel olmuş. Taşköprü'de olmasaydı olurdu. Evden takardım ben orada ama var, oraya bile koymuş. Çünkü oradan uzağa gidecek olanlar var. Sinop tarafına gidecekler için. Yani Doğu Karadeniz'de hala az altyapı ama o altyapı tamamlandığında Karadeniz'de de elektrikli araba almaya başlayabilir. İyi akşamlar arkadaşlar. Aracı şu anda şarj ediyorum. Dönüyoruz. İlk zaten kısım 500-600 kilometre sürdü yani dediğim gibi. Bir 600'de giderken sürer herhalde yaklaşık 1150-1200 kilometre. Bakalım sonuç ne olacak? Şu anda Karabük'teki Özel Medikal Hastanesi'ne geldim. E-şarjda şarj ediyorum yine. Yani yolculuğun ilk 152.3 kilometrelik bölümü oldu aslında. Ve tüketime dikkat edin. 17.4. Şu anda hava sıcaklığı 15 derece. Fakat Karabük'e doğru inerken Kastamonu'dan özellikle sıcaklık 9 derece ve 9'a indi, sonra 10'a çıktı. Bir süre 10'da kaldı. 10 dereceye kadar indi diyelim o zaman. Hava da soğuktu. Rüzgar çok yoktu açıkçası. Zaten bakın indiğimiz için çıkarken nasıldı, dün gelirken bu tarafa tırmandık. Mesela 1022 metre, hatta daha sonrasında ben onu çektikten sonra 1195 metreyi gördüm. Yüksekliğe, şimdi o yükseklikten biz artık iniyoruz tırmanmak yerine. İndiğimiz için de bakın ne kadar fark ediyor. Yani ben buradan Taşköprü'ye gittiğimde ortalama yakıtım 25'ti. Yani Taşköprü arası, ben onu ayrıyeten tutmuştum. Çekmedim ama ya, keşke çekseydim. 25'ti, tam 25'ti hatta. Fakat şimdi oradan buraya geldim, bakın Taşköprü'den buraya 17.4, yani yükseklik de çok etkilemişti o arada. Büyük ihtimalle zaten şimdi İstanbul'a giderken çok daha az yakacağız gibi görünüyor, bakalım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum, Kaan netle. Görüyoruz. 1200 kaç? 1200, demin 1300'dü, yine 1200'lere tırmandık. Tırmanınca tabii 20.6, birisi de geldi arkamdan selektör bana çaktı. Sinirlenip yapıştırdım tabii, bıraktım arkada. O yüzden 20.6'ya çıktı. Ama yani şeye göre, dünkü gittiğimize göre daha iyi yakıyor. Onu fark ediyorum. Kaan da fark etti. Bizim araçların otomatik uzun farları var ya, uzun kısa. Ben bundan önce Peugeot 3008 kullanıyordum. Yani 2017 modeldi hatta o araba. 2017 model Algur Elegance'dı. Ya ondaki sistem gibi çalışmıyor. Birkaç saniyelik gecikme var. Hep karşıdan gelen insanlar, çünkü araç gördüğü gibi kesmiyor. Birkaç saniye bekliyor. Bir gecikme var. Birkaç saniye değil de bir saniye, belki 1,5 saniye böyle. Ama insanların bize selektör yapmasına sebep oluyor. Şimdi ben sadece kendim hani böyle düşünüyorum sanıyordum ama Kaan da biraz önce kendi kendine yorum yaparken söyledi. Evet arkadaşlar, var bu yani. Yine güncellemeyle düzelmesi gerekenlerden birisi de bu açıkçası. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Ne kadar kalmış? 134 kilometre, görebiliyor musunuz? 134 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Şöyle bakalım. 19.2 kWh ortalama. Toplam yaptığımız mesafe 993, daha gidiyoruz. Son verileri vereceğim. Bugünkü verileri de ayrıca vereceğim. Son bir kapanış yaparız. Bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Kastamonu Taşköprü, yani İstanbul'dan Kastamonu Taşköprü, Taşköprü'den İstanbul, hatta eve uğradım, eşyaları bıraktım. Şarja geldim. %23 şarjla geldim. Hemen şarja taktım, şimdi şarj oluyor. Şarjsız bırakmak istemedim arabayı. 1140 kilometre yol yaptık. 19.1 kWh ortalama düştü. Ortalama düştü bu tarafa geldiğimiz için. Hatta şöyle göstereyim. Sadece dönüşün şeyi de şöyle. Bilgileri.
572.6 kilometre gelmişiz. 18.4 kWh düşeceğini söylemiştim. Bakın 18.4 kWh. Ortalama hız bundan çok daha yüksek. Yani en az 100'dür. Çünkü yine yüksek hızlarda geldim. Giderken 20 küsürdü. Bakacağım tekrar, zaten videonun içinde de görürsünüz. 20 küsür bir ortalamayla gitmiştik. 18.4 arkadaşlar. Düştü ama buradan şunu anladım. Şimdi bakın İstanbul'a geldik. 21 derece. Yani gelirken özellikle bu gece sıcaklık hep yani yolculuğun %80'inde 9-10 derecelerde seyretti. Bu kadar soğuk olunca da gerçekten bu kadar etkiliyor. Normalde ben İzmir tarafına gittiğimde, Dikili'ye gittiğimde 110'la sürdüğümde yani bu şekilde sürdüğümde arada sırada işte basıp yüksek hızlara çıkıp neyse 15-15,5 yani yakıyordu. Çok soğuk, acayip etkiliyor. Şöyle diyeyim size. Şimdi bu araçta ısı pompası var. Isı pompası olduğu için mesela Sayık motor ne iddia ediyordu? Şöyle iddia ediyordu. %20 fayda sağlıyor diyordu. Genel olarak elektrikli araçlarda soğuk havada %30 düştüğünü söylüyorlar şirketler hep. Menzilin. Bunda ortalama %10 ile 12 arası bir düşüş yaşadı. Isı pompası gerçekten işe yarıyor. Neyse daha fazla uzatmayayım. Yani sonuç olarak MG4 ile uzun yol gayet rahat şekilde yapılıyor. Artık başka şeylerde, başka konularda sorularınız olursa veya yorumlarınız olursa aşağıda konuşuruz. Videoda iyice uzamasın. Yarım saatlik video olmuş zaten. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kastamonular, video sizin için de, ayrıca sizden de beğeni bekliyorum lütfen. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.